Retrodan diyorum, Merkür Retrodan. Görüyorsunuz böyle yaparlar adamı. Şu anda Merkür stabil. Yarın geriye gidecek. Durduğu zaman her şey de duruyor ya. Çok saçmalıklar olabiliyor. Evet. Birazdan yerleşeceğim şehrin dedim. Böyle bir yere oturmaya karar verdim ama çok mu uzak olacağım sizden? Onu bilemedim. Heh. Ne güzel, demin kaç kişi? 200 küsür kişiydik ve yine yani dediğim gibi uzaklaştırmam falan lazım. Tam ekran gözükeyim falan diye. Yani merhabalar efendim, hoş geldiniz. Maalesef dediğim gibi mikrofonu da yerleştiremedim. Ay böyle ya dik duracağım ya yatay duracağım. Bulamadık bir şey yolunu. Buraları yerleşmeye çalışıyorum da oluyor mu bilmiyorum. Biraz bağırmam gerekiyor. Rahatsız kaldım yani. Artık bir sonraki sefere mikrofon yetişir mi? Metro diyordum yine ya. Metro, ben de vaziyetteyim. Neyse, ben okumaya geçsem daha iyi olacak ha. Ya da yine yere çökeceğim. Olacak. Bilmiyorum. Şöyle birazcık şimdilik böyle okuyayım. Başlıyorum. Bugün size bir Kelt masalı okuyacağım. Bir Kelt masalları kitabından böyle çeşit kaynak var. Bu da bir İrlanda efsanesi diyebiliyorum çünkü kitapta yeni geldi. Bu kitabı bekliyordum ve bugün gelince az önce dedim buradan okuyayım. Aslında size ISIS'le ilgili toplu bazı okumalar yapmak istiyorum. Yani karışık ve anlatım. Ama bunu bugüne yapmayacağım çünkü ISIS'i daha kısık sesli okumak istiyordum. Mikrofon olmayınca onu da yapamadım. Bu kitap geldi dedim. Okey, tamam. Masalımızın adı ya da bir efsane bu. Knockmany efsanesi. İrlanda'da geçiyor. İrlandalı Herkül olarak tanınan muhteşem ve şanlı Finn McCoy'u duymayan kaç İrlandalı adam, kadın veya çocuk vardır ki? Cape Clear adasından Devler Kaldırımı'na kadar, Devler Kaldırımı'ndan da Cape Clear adasına kadar onun namını duymayan bir kişi bile yoktur. Finn McCoy zaten, ben bunun masalını, efsanesini okumuştum zaten. Önceki şeyde bakarsınız, linkini koyarım. Ha, bu arada Devler Kaldırımı demişken hikayemize hemen başlayalım. Neyse, bir zamanlar Finn ve adamları Devler Kaldırımı'nda çalışıyorlardı. Amaçları İskoçya'ya uzanan bir köprü inşa etmekti. Tam da bu sırada eşi ona çok düşkün olan Finn eve dönüp zavallı eşinin nasıl olduğunu görmek istedi. Bu yüzden bir köknar ağacını kökünden söktü, köklerini ve dallarını kesip onu bir bastona çevirdi ve ona ulaştırmak için yola koyuldu. Galiba yaşlı bu kadın. O sırada Onah ve Finn'in evi Knockmary tepesinin zirvesindeydi ve bu zirve Finn'in öz kuzeninin yaşadığı yarı tepe, yarı dağ olan Culamore'un hemen karşısında yükseliyordu. O zamanlarda başka devler de yaşardı. Bunlardan biri Cuchulain'di. Kimileri onun İrlandalı, kimileri ise İskoçyalı olduğunu söylerlerdi. Ancak ne olursa olsun agresif olduğu kesindi. O zamanlarda yaşayan hiçbir dev onun karşısında duramıyordu. O kadar güçlüydü ki çok kızgın olduğunda yere vurduğu bir darbeyle bölgeyi sallardı. Namı ve şanı her yana yayılmıştı. İnsan şeklindeki hiçbir şeyin kavgada ona karşı bir şansı olmadığı söylenirdi. Hatta kavga edeceği düşmanlarına göstermek için bir zamanlar yumruğunun darbesiyle bir yıldırımı yassılaştırıp cebine koydu. Şüphesiz İrlanda'da yaşayan tüm devleri zamanında bir güzel dövdü. Ancak Finn McCoy hariç. Ayrıca yakalarsa ona da aynı acıyı tattırana kadar gece gündüz yaz kış rahat etmeyeceğine dair yemin etti. Uzun lafın kısası, anlatırken hiçbir imada bulunmadan şunu söyleyeyim.
Kakali'nin kendisiyle dövüşmek için devler kaldırımına geleceğini duyan Fin birden yokluğunda yalnız ve müşkül bir hayat süren zavallı eşine karşı sıcak bir özlem duymaya başladı. Bu yüzden daha önce de dediğim gibi kökleri söküp koskoca ağacı bir bastona çevirdi ve biricik onağını görmek için Nakmeri'nin zirvesine doğru yol almaya başladı. Evet, uzun bir giriş oldu. Bu arada arkadan müzik sesi fazla mı geliyor? Ona bakacağım. Müzik sesi fazla mı? Ses iyi mi? Yani neyse. O zaman ben devam ediyorum. Doğrusunu isterseniz Finn'in oturmak için bu kadar rüzgarlı bir yer seçmesinin sebebi insanlar arasında merak konusuydu. Hatta gidip ona bunun nedenini bile sordular. Bay Makkal, bize söyler misiniz evinizi kurmak için neden gece gündüz yaz kış rüzgarın eksik olmadığı Nakmeri zirvesini seçtiniz? Geceleri yatarken ya da tuvalete giderken bile şapka takmak zorunda kalıyorsunuz. Ayrıca oradan başka hiçbir yere su taşımak bu kadar zor değil. Neden ki diye sordu Finn. Bir kule kadar uzun boylu olduğum andan itibaren yüksek manzaraları sever oldum. Söyleyin bana komşular, geniş bir manzara için Nakmeri'nin tepesinden daha iyi bir yer var mı? Suya gelince onun için bir pompa inşa ediyorum ve devler kaldırımındaki işimiz bittiği an sıra onu bitirmeye gelecek. Aslında Finn'in mantığı ve içinde bulunduğu durumun gerçek doğası şuydu. Evini Nakmeri'nin tepesine kurdu. Böylece Kakali'nin kendisi için geldiğinde onu görebilecekti. Söyleyebileceğimiz tek şey bu aramızda kalsın. Eğer dışarıyı gözleyebileceği bir yer istediyse ki istedi. Sleeve, Donald ya da kuzeninin yaşadığı Kulamor'dan sonra güzel ve verimli Ulster bölgesindeki en iyi seçenek orasıydı. Yine böyle kentlerde değişik isimler oluyor. Ben de biraz zorlanıyorum bazen. Tanrı buradaki herkese korusun dedi Finn gülümseyerek. Sonra da alnı açık bir şekilde evinin kapısına doğru yol aldı. Amanın Finn, canım benim sevimli zorbam, evine ve onağına hoş geldin. Bu cümleyi bir sille takip etti. Bu öyle bir silleydi ki tepenin eteklerindeki göl sularının tabii ki nezaket ve sempati sayesinde dalgalanmasına sebep oldu. Finn eşi Onal'la birlikte mutlu bir gün geçirdi. Kokolin'le olan durumu düşündüğünde kendini rahat bile hissediyordu. Ancak bu durum onun içinde öyle büyüdü ki eşi Finn'in aklında bir şeyler döndüğünü ve yalnızca kendisine sakladığını fark etti. Bir kadını yalnız bırakan bu süre içinde istediği an ya araştırarak ya da tatlı dil dökerek eşinin ağzındaki baklayı çıkartır. Finn ve ona bu durumun bir kanıtıydı. Kokolin, canımı sıkan şey o. Herif kızıp vurmaya başlayınca seni hatta tüm bölgeyi sarsmaya başlıyor. Ayrıca bir yıldırımı durdurabileceğini de herkes biliyor. Çünkü ne zaman inanmayan biri çıksa yıldırımı cebinden çıkarıp ona gösteriyor. Konuşurken baş parmağını ağzına aldı. Ne zaman bir kehanette bulunmak ya da yokluğunda ne olduğunu bilmek istese bunu yapardı. Eşi ise bu kez neden yaptığını sordu. O geliyor dedi Finn. Dungannon aşağısında olduğunu gördüm. Ay yine o okuyayım. Dunganno'nun aşağısında olduğunu gördüm. Tanrı aşkına kim geliyor hayatım? Tanrı'ya şükürler olsun. O şerefsiz Kokalin diye cevapladı Finn. Ne yapacağımı bilmiyorum. Kaçarsam 2 paralık olacağım. Ayrıca baş parmağım bana er ya da geç onunla karşılaşmak zorunda olduğunu söylüyor. Ne zaman burada olacak diye sordu kadın. Yarın yaklaşık saat 2'ye doğru diye hafif sızlanarak cevapladı Finn. Olsun zorban benim. Hemen keyfin kaçmasın dedi. Ona bana güven, senin kehanet veren parmağından da yardım alarak seni bu durumun içinden çıkarabilirim.
Böylece kadın tepenin üzerinde bir ateş yakarak büyük bir duman oluşturdu. Sonra parmağını ağzına koyup 3 kere ıslık çaldı. Bu sayede Kokalin Kulamor'a davet edildiğini anladı. Çünkü bu çok eskiden İrlandalıların gezginlere ve yabancılara gönderdiği bir sinyaldi. Bu sinyal hoş karşılanacaklarını ve oradaki her şeyden bir pay alabileceklerini belirtiyordu. Bu esnada Finn'in morali çok bozuktu. Ne yapacağını ya da nasıl davranacağını bilmiyordu. Kokalin belalı bir insandı. Ayrıca daha önce söylenen adeta bir krep gibi düzleştirilmiş yıldırım düşüncesi Finn'in yüreğine oturuyordu. Her ne kadar güçlü ve cesur da olsa isteyince ülkede depremler oluşturabilen ya da yıldırımları kreplere çeviren bu adama karşı ne kadar şanslı olabilirdi ki? Finn ona nasıl yaklaşacağını bilmiyordu. Sağdan mı, soldan mı, arkadan mı yoksa önden mi yaklaşmalıydı? Hiçbir tahmin yürütemiyordu. Ona dedi, benim için hiçbir şey yapamaz mısın? Tüm o parlak fikirlerin nerede? Gözlerinin önünde derisi yüzülen bir tavşan mı olacağım? Adım tüm kabilemin gözünde 5 paralık mı olacak? Bir de onların en iyisi güya benim. Bir yıldırımı cebinde krep halinde taşıyan ve depremler yaratan bu koca dağ adamla nasıl dövüşeceğim? Sakin ol Finn diye cevap verdi ona. Gerçekten senden utanmaya başladım. Sen bu işe karışma, tamam mı? Kreplerden bahsetmişken belki biz ona onun getireceği krepten çok daha iyisini veririz. Eğer ona bugüne kadar gördüğü en kurnaz sofrayı kurmazsam bir daha ona güvenme. Sen onu bana bırak ve sana söylediğimi yap. Bu cümleler Finn'i çok rahatlattı. Çünkü eşine karşı muhteşem bir güveni vardı. Ne de olsa zamanında başını beladan çok kurtarmıştı. Ona farklı renklerde 9 yün iplik çıkardı. Ne zaman üstleneceği önemli bir şeyi başarmanın en iyi yolunu bulmaya çalışsa bunu yapardı. Sonra onları 3 tabağa 3 renk olmak üzere dizdi. Birini sağ koluna, birini kalbine denk gelecek şekilde vücudunun etrafına, diğerlerini de sağ ayak bileğine bağladı. Böylece üstlendiği şeyden vazgeçmeyeceğine emin oldu. Bu arada çeşitli süper rozetler, teşekkürler geliyor. Bunlar için teşekkür ederim. Ara ara bakıyorum ama okuduğum için tabii çok da rahat göremiyorum. Onlara da sonra tek tek teşekkür ederim. Bugün çok karmaşıktı açıkçası. Neyse, şimdi okumaya devam edeyim. Arada dediğim gibi böyle de tam yerleşemedim de. Neyse. Lütfen moderatörü de uyarayım. O kadar da çok engellemeyin isterseniz. Yani çok da sert olmayın. Tamam, ara ara gerekli. Bilmiyorum şu anda kim başta. Herkesi engelliyor deniyor. Bilemiyorum ne kadar. Geri dönüşü var ama yani bir kere benlenirseniz bir süre sonra izleyebilirsiniz. Geçici bir engelleme. Neyse ben devam ediyorum. Yani devam ediyorum. Öğrenirim sonra işin aslını. Her şeyi hazırladıktan sonra komşularına gidip 21 demir tava ödünç aldı. Bu tavaları da yoğurduğu ekmeklerin ortasına yerleştirdi ve her zaman olduğu gibi ekmekleri ateşte pişirdi. Sonra da onları dolaba kaldırdı. Bunun ardından büyük bir çanaktaki taze sütü döküp lor peyniri ve peynir suyu yaptı. Tüm bunları tamamladıktan sonra da gayet memnun bir şekilde oturup ertesi gün saat 2 civarında gelecek misafirini beklemeye koyuldu. Bu sabah bu saat tahminini Finn baş parmağını emerek yapmıştı. Bu Finn'in baş parmağının sahip olduğu tuhaf bir nitelikti. Hatta Finn bu yönden baş düşmanına Kakalin'e benziyordu. Çünkü onun tüm gücünü sağ elinin orta parmağına da taktığı
onun tüm gücünün sağ elinin orta parmağında yattığını herkesçe biliniyordu. Orta parmak ha? Eğer bir şanssızlık olur da o parmağı kaybederse tüm o cüssesine rağmen sıradan bir adamdan fazlası olmayacaktı. Yani bu Aşil'in topuğu hikayesine benziyor açıkçası. Aşil'in de hassas yeri topuğuydu ya. Nihayetinde ertesi gün Kakalin vadinin karşısında göründü. Ona bu sırada işlemleri başlatmanın vaktini geldiğini anladı. Hemen bir beşik getirdi ve Fin'i içine yatırıp kıyafetlerle üzerini örttü. Kendi çocuğunun yerine geçmelisin dedi kadın. Bu yüzden kıvrılıp yat ve hiçbir şey deme. Benim dediklerime göre hareket et. Saat 2'ye doğru beklendiği gibi Kakalin geldi. Tanrı buradaki herkesi korusun dedi. Şanlı Finn McCall burada mı yaşıyor? Evet şerefli adam diye yanıtladı ona. Tanrı seni de korusun. Oturmaz mısın? Teşekkür ederim hanımefendi deyip oturdu. Sanırım siz hanımefendi McCall oluyorsunuz. Evet öyleyim. Ayrıca kocamdan utanmak için de hiçbir sebebim yok değil mi? Dedi ona. Hayır tabii İrlanda'da yaşayan en güçlü ve en cesur adam olduğu söyleniyor. Ancak onun bu nedenle buradan çok uzakta olmayan bir adam onunla dövüşmek konusunda çok istekli. Kendisi evde mi diye sordu Kokalin. Ne? Hayır değil. Ayrıca evden çok büyük bir öfkeyle ayrıldı. Sanırım birileri ona Kakalin adında kocaman aptal bir devin dev kaldırımına onun için geldiğini söylemiş. Bu yüzden onu orada yakalama ümidiyle evden çıktı. Aslına bakarsan o zavallı devin iyiliği için onu yakalamamasını umuyorum. Çünkü eğer Finn o devi yakalarsa onu eşek sudan gelinceye kadar dövecek. Peki öyleyse Kokalin. Benim ve son 20 yıldır Kakalin. Benim ve son 20 aydır kocamı arıyorum. Ancak hep benden kurtulmayı başardı. Bu yüzden onu dövmeden tek bir gece bile rahat edemeyeceğim. Bunu duyan ona aşağılarcasına bir kahkaha patlattı. Bu arada Kokalin'e sanki karşısında minicik bir adam varmış gibi bakıyordu. Finn'i hiç görmedin herhalde diye sordu. Birden tutumunu değiştirdi. Nasıl görebilirim ki sürekli mesafesini koruyor dedi Kokalin. Görmediğini anlamıştım zaten. Neyse çok yargıladım. Eğer benim tavsiyemi istersen minik yaratık onu görmemek için gece gündüz dua et. Çünkü sana şunu söyleyebilirim ki onu gördüğün gün senin için çok kötü bir gün olacak. Fakat bu arada fark ettiğin gibi rüzgar kapıya vuruyor ve Finn de evde değil. Eğer Finn burada olsaydı evi diğer tarafa çevirirdi. Biraz nezaket gösterip bunu yapabilir misin? Bu sözler Kakalin'i bile tedirgin etti. Ancak yine de kalktı ve sağ elinin orta parmağını 3 kez çıtlattıktan sonra dışarı çıkıp kollarını evin etrafında doladı. Sonra da kadının istediği gibi döndürdü. Finn bunu görünce teninin her gözeneğinden ecel telleri döktüğünü hissetti. Fakat kadınlara has bilgeliğine güvenen Onağ'ın gözü zerre kadar korkmadı. Ay çok ilginç değil mi? Evi döndürüyor falan. Peki öyleyse madem nezaket sahibi birisin. Belki bizim için başka bir iyilik daha yapabilirsin. Çünkü Finn bunu yapmak için burada değil. Sen de fark etmişsindir. Havalar çok kuru. Bu yüzden suya çok ihtiyacımız var. Finn tepenin arkasındaki kayalıkların birinde güzel bir kaynak olduğunu söylerdi. Niyeti kayalıkları yarıp kaynağı oraya çıkarmaktı. Ancak senin adını duyunca evi öyle bir öfkeyle terk etti ki aklından çıktı. Eğer şimdi o kaynağı bulmaya çalışırsan seni temin ederim nezaketini kabul edeceğim. Bunu söyledikten sonra Kakalin'i kayalıklara götürdü. O zaman kayalıkların hepsi tek bir kayaydı. Kakalin biraz baktıktan sonra sağ orta parmağını 9 kez çıtlattı ve öne doğru eğildi. 120 metre derinliğinde ve yarım kilometre uzunluğunda bir yarık açtı ki bu yarığa sonradan Lamford Deresi adı verildi.
Şimdi içeri gel ve sana verebileceğimiz basit yemeklerden biraz ye. Onun düşmanı da olsan eğer bu evde iyi ağırlanmadığını duyarsa çılgına döner. Evet, bunu o yokken bile yapsam benden memnun kalmaz. Böylece onu eve getirdi. Önüne de yaptığı yemeklerden yarım düzine koydu. Ekmeklerinin yanına bir iki teneke tereyağı, haşlanmış domuz pastırması, bir yığında lahana koydu. Kendini rahat hissetmesini istiyordu. Bu arada bilginiz olsun, o zamanlarda patates denen şeyden henüz kimsenin haberi yoktu. Neyse, Kakalin ekmeklerden birini ağzına atıp kocaman bir ısırık aldı. Ancak bunu yapar yapmaz resmen gürledi. Hırlama ve çığlık arasında bir ses çıkardı. Tanrım diye bağırdı. Bu da ne böyle? İşte 2 dişim çıkmış, bana nasıl bir ekmek verdin be kadın? Sorun ne dedi ona sakin bir şekilde. Sorun mu diye bağırdı tekrar. Sorunmuş. En güzel 2 dişim kırıldı. Neden ki? Fin evdeyken yalnızca bu ekmekten yer. Ancak tabii ki bu ekmeği ondan başka kimsenin yiyemeyeceğini söylemeyi unutmuştum. Ha, bir de şu beşikteki çocuk yiyebiliyor. Senin küçük cüssene göre dayanıklı bir adam olduğunu duymuştum. Bu yüzden bu ekmekleri de yiyebileceğini düşündüm. Fin ile dövüşebileceğini düşünen bir adamı güçlendirmek gibi bir niyetim yoktu. İşte başka bir ekmek vereyim sana. Belki o bu kadar sert değildir. Kakalin o esnada sadece aç değildi, adeta açlıktan gözü dönmüştü. Bu yüzden ikinci ekmeğe yumuldu. Fakat çok geçmeden ilkinden 2 kat şiddetli başka bir haykırış duyuldu. Yıldırımlar ve dar ağaçları adına diye kükredi. Ekmeğini al şuradan, yoksa ağzında diş kalmayacak. Biraz önce 2 tanesi daha gitti. Peki şerefli adam, eğer ekmeği yiyemeyeceksen bunu sakince söyle. Böylece beşikteki çocuğu uyandırmazsın. Al işte, uyandı bile dedi ona. Fin tam bu esnada devi ürkütecek bir çığlık attı. Bu çığlık bir çocuğun atacağı çığlığa benzemesi gerektiği kadar benziyordu. Anne, acıktım, bana biraz yiyecek bir şeyler getir dedi. Ona gidip içinde demir tava olmayan bir ekmek getirdi. Yemekleri görünce iştahı açılan Fin çok geçmeden ekmeği yuttu. Kakalin yıldırım çarpmışçasına döndü ve gizliden gizliye Fin'le karşılaşmamasını sağlayan yıldızlara teşekkür edip kendi kendine böyle bir ekmeği yiyen adama karşı hiçbir şansım olmazdı. Kendisini geçtim, beşikteki çocuğu bile o ekmeği gözlerimin önünde çiğniyor dedi. Beşikteki küçüğü görebilir miyim diye sordu ona. Çünkü böyle bir yiyeceği yutabilen bir çocuğa bakmakta, kıt bir yazda yiyecek bulmakta şakaya gelmez. Tabii ki bakabilirsin diye cevapladı ona. Kalk bakalım göz bebeğim. Ancak bu nazik küçük adama karşı babanı Fin McCoy'u utandıracak hiçbir şey yapma. Duruma uygun olsun diye bir çocuk gibi giyinen Fin ayağa kalktı, Kakalin'e dönerek güçlü müsün diye sordu. Gökyüzü aşkını diye feryat etti dev. Küçücük çocuktan çıkan sese bir bak. Güçlü müsün diye sordu Fin tekrardan. Şu beyaz taşı sıkıp suyunu çıkarabilir misin diye sordu. Taşlardan birini Kakalin'in eline koydu. Kakalin taşı sıktıkça sıktı ama faydası yoktu. Ah seni zavallı canlı dedi. Bir de dev olacaksın. Şu taşı bana ver de Fin'in küçük oğlunun ne olduğunu sana göstereyim. Böylece babamın nasıl biri olduğunu az çok anlarsın. Büyük ihtimalle taş yumurtadır ve sıkınca suyunu çıkaracak. Bu Türk masallarında da vardı bu örnek. Bunu söyledikten sonra Fin taşı aldı ve lor peyniriyle değiştirdi. Peynir topağını su kadar berrak, peynir suyunu çıkarana kadar sıktı. Sanki elinden küçük bir şelale akıyordu. Şimdi beşiğime gelir döneceğim. Çünkü babamın ekmeğini yiyemem. Ya da bir taşı sıkıp suyu çıkaramayan biriyle vakit kaybedemem. Babamın ekmeğini yiyemeyen ya da taşı sıkıp suyunu çıkaramayan biriyle vakit kaybedemem. Sana yemin ederim ki yerinde olsam babam geri dönmeden önce buradan giderdim. Çünkü eğer seni yakalarsa 2 dakika içinde labaya çevirir. Kakalin'i gördüklerinden sonra onunla aynı fikirdeydi. Fin'in geri dönme düşüncesi yüzünden dizleri titreyip birbirine vurmaya başladı.
Bu yüzden ona teşekkür etmek için acele etti ve ona bugünden itibaren biraz kocasını görmeyi, ona teşekkür etmek için acele etti. Ona bugünden itibaren bırak kocasını görmeyi, onun ismini bile duymak istemediğini söyledi. Adilce kabul ediyorum ki ne kadar güçlü olursam olayım ona denk değilim. Ondan vebadan kaçarmış gibi kaçınacağımı, yaşadığım süre boyunca ülkenin bu kısmına pek uğramayacağımı söyleyin ona. Bu sırada Finn beşiğe geri döndü ve sessizce uzandı. Kakali'nin çevirdikleri dümenleri anlamadan ayrılmak üzere olduğunu anladığı için kalbi sevinçle ağzına gelmişti. Burada olmaması senin için iyi oldu. Çünkü seni kuşlara yem ederdi dedi ona. Biliyorum bana neler yapacağını düşünmek bile istemiyorum. Ancak hiç gitmeden önce o ekmeği bile o şekilde çiğneyen Fi'nin çocuğunun dişlerine bir dokunabilir miyim dedi Kakali. Tabii bizim için bir zevk dedi kadın. Ancak dişleri arkada olduğundan parmağını iyice içeri sokman gerekebilir. Bu kadar küçük bir çocuğun böylesi güçlü dişlere sahip olması Kakali'ni şaşırtmıştı. Ancak daha şaşıracak çok şey vardı. Elini Finn'in ağzından çıkardığında tüm gücünün toplandığı parmağı orada bırakmıştı. Büyük bir gürültüyle inledi. Dehşet bir zayıflık onu yere yığdı. Finn'in tüm istediği buydu. Artık en güçlü, en azılı düşmanı onun insafına kalmıştı. Beşikten çıktı ve ona arkadaşlarını uzun süre boyunca bela olmuş muhteşem Kakali'ne sadece birkaç dakika geçirmişti ama şimdi önünde cansız bedeni uzanıyordu. Böylece Finn eşi Onağ'ın zekası ve yaratıcılığı sayesinde kaba kuvvetle yenemeyeceği düşmanını kurnazlıkla bertaraf etti. Evet, ben de bu masalı canlı olarak okumuş oldum. Nasıl buldunuz? Açıkçası ben şöyle düşündüm. Bizim böyle hani Ali Baba masalları falan vardır ya, Keloğlan masalları. Yani böyle kurnazlıkla düşmanını alt ediyor. Yani Kemal Sunal filmlerinde de bundan faydalanıyorlar aslında. Şeyde de yani masallarda da var. Yani demek ki Kelt masalında da böyle bir ögeyi bulmuşlar. Hani araya komedi katmışlar. Dilinde de espriler vardı. Dediğim gibi kitap yeni geldi. Yani ben de hızlı okudum. Böyle oldu yani. Evet, soru varsa alabilirim. Birazdan kapayacağım. Bugün Avatar filmine gittim. Bununla ilgili bir arkadaşımla bir canlı yayın yapacağız. Bunu duyururum zaten. Bu arada kanalıma abone olmayı unutmayın. Orada oynatma listeleri var. Oynatma listesinde bir tanesi Masal Gecesi, bir tanesi canlı yayınlar. Canlı yayınlara Instagram'da yaptığım canlı yayınları falan da koyuyorum. Başka şeyler de olabilir. Bir de gezme videoları var. Bunlara ayrıca bakın çünkü birbirinden farklı yerlerde olduğu için bulamıyorsunuz. Bu canlı yayınlar klasöründe, yüklediğim videolarsa farklı klasörde olabiliyor. Yani Avatar hakkında dediğim gibi konuşacağım. Ben üzerine biraz daha çalışmak istiyorum. Yani bir sohbet yapacağız eğlenceli. O zaman sizin sorularınızı da alırım. O zamana kadar lütfen siz de Avatar'ı izlemeye bakın. Yani spoiler yemek istemiyorsanız. Evet. Şimdilik ayrılayım. Dediğim gibi masaldaki öğeler bir de böyle kadının zekasını öven kısımları sevdim açıkçası. Yani İtaatkar'ı parça parça okumayı düşünüyorum ya da zaten katıl açacağım. Şu birazcık Merkür'ün duraklaması geçsin. Ondan sonra yaparım yani o kitaptan da başka kitaplardan da okuyacağım. Kısa sürmedi, yarım saat sürdü. Kısa değil. Bana teşekkür gönderen, rozet gönderen kişilere teşekkür ediyorum ayrıca. Zaten onlarla ara ara bakıyorum kimler diye. Şimdi bugün dediğim gibi birazcık karışık oldu. Ben de enerjim biraz düşüktü ama aslında sizle buluşunca bana da iyi geldi. Böyle işte.
teliften dolayı bazı şeyler kaldırıldı, bazı okumalar. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın. İyi akşamlar.